Herkese merhaba, Çizme Anlat hepinize hoş geldiniz. Ben Nur. Hazırsanız bugün sizlerle beraber sulu boya serimizin 3. bölümünü paylaşıyor olacağım. Bugün sulu boyanın renkli dünyasının kaparalarını tekrar aralıyoruz ve bugün sizlere 3 tane teknik anlatıyorum. Beton dry, tuz dökme ve boya çekme yöntemlerini sizlerle beraber bu videoda paylaşıyor olacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Bugün sizler için aslında minik eskizler hazırlamaya devam ettim. Minik skeçler şeklinde çalışmalar. Bu çalışmaları çok değerli ve önemli buluyorum. Çünkü siz ben anlattığım şeyi aslında kağıdın üzerine görmüş oluyorsunuz. Nerede hata yapıyorum, nerede hata yapmıyorum aslında bunu da anlatıyorum size bir yandan. Çünkü sulu boya bildiğiniz üzere çok fazla hata yaparak öğrendiğiniz bir boyama türü. Yani çok fazla hata yapacaksınız ki öğreneceksiniz. Çok da fazla teknik var kullanacağınız. Daha önceki bölümlerde de değinmiştim aslında. Sulu boyada en önemli şey teknikleri bilmek. Tekniklere hakimiyetiniz ne kadar kuvvetli olursa o kadar iyi çalışma yapıyor olursunuz. Bugün sizler için de bu teknikleri anlatmak için birkaç çalışma yaptım ufak tefek. Ama aynı zamanda sizin de denemenizi istiyorum ben bu çalışmaları. Lütfen yorumlarda sorularınız varsa sorunları benimle beraber paylaşmayı unutmayın. Çok da güzel yorumlar aldım bu seri için. Çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın diyorum. Ve hemen ilk çalışmamıza başlıyorum. Şimdi ilk önce beton dry anlatacağım sizlere. Beton dry adı üstünde kuru üzerine ıslak çalışma. Yani kuru bir zeminimiz var. Kağıdımız kuru. Ve üzerine ıslak fırçanızla çalışma yapıyorsunuz. Bu teknikte genellikle nerede hata yapıyorsunuz? Sabırsız olunca çok fazla sayıda hata çıkabiliyor. Çünkü kağıdınız daha kurumamış oluyor. Veyahut da fırçanız çok fazla ıslak oluyor gibi bir sürü hata çıkabiliyor. Şimdi size bu çalışmayı seçtim. Yanda görmüş olduğunuz yaprak çalışmasını seçtim. Bayağı da bir araştırdım. Çok fazla şey denedim. Hangisinin üzerine göstersem sizin için daha faydalı olur filan diye. Bayağı bir yoruldum açıkçası ve sonunda buldum. Bence bu pembe yapraklar çok güzeller. Ben bu arada bitki çalışmayı vesaire çok seviyorum. Hem de sizlere böyle basitçe anlatabilirim diye düşündüm bu çalışma üzerinden. Şimdi yan tarafta bakarsanız zaten ben diğer yaprakları tamamlamışım. Sizler biraz daha tamamlanmış şeklinde gözünüzde canlandırabilirim diye. İlk önce zemini pembe ile boyuyorum. Çünkü yapraklara baktığımız zaman aslında en alt zemin pembe, bir üstte işte yeşil, sonra başka renkler geliyor vesaire, üst üste birkaç kat renk geliyor. Şimdi sulu boyada bunu nasıl yapacağız? Akrilikte yapsak mesela kenara da pembe boyarsınız, bir önünde yeşil boyarsınız, kat kat da yaparsınız. Bir sürü çeşitle yapabilirsiniz ama sulu boyada işin rengi biraz değişiyor. Bu yüzden biz bunu sulu boyada nasıl yapacağız? Şimdi soru bu. İlk önce bir kat pembe zemin girdim. Girdikten sonra bekliyorum. Kağıdın kurumasını bekliyorum. Kağıdın kuruması bu teknikteki en önemli şey. Kağıdın kuruduktan sonra ortadaki pembe damarı belirginleştiriyorum iyicene. Ve tekrar bu damar kuruduktan sonra. Çünkü yani bu teknikte en önemli şey boyaların birbirine karışmaması. Biliyorsunuz ki sulu boya, su bazlı bir boya olduğu için su gördüler mi dayanamıyorlar arkadaşlar. Birbirlerine karışıveriyorlar. Ondan sonra da soluk bir yeşil renk girdim. Hemen en koyusuna girmedim. Burada aslında beton dry tekniğinde bu da önemli arkadaşlar. Hangi katta hangi boyaya gireceğiniz, hangi tonda gireceğiniz çok önemli oluyor genelde. Ben en üstteki yeşilimin daha belirgin olması için referans fotoğraftaki gibi alt katmana daha böyle açık tonda bir yeşil girdim. Aynı zamanda bu yaprakta, bu en büyük yaprakta bazı renk dalgalanmaları da vardı. Böyle mora, sarıya çalan renkler de vardı. Gördüğünüz gibi onlar da birbirine karıştırırken aslında ıslak renkleri birbirine karıştıracak şekilde biraz ıslak yaptım ki hani tiş çizgisi gözükmesin renkler arasında diye. Bu yüzden fırçam ıslaktı. Ama kağıdım kuru olduğu için bir sıkıntı yoktu. Yani kağıdım kuru olduğu müddetçe alttaki renkle üstteki renk karışmayacak. Anlatabildim mi? Bence anlatabildim şu an. Daha sonra bu katımın da kurumasını bekledim. En önemli şey bu. Bu katım kuruduktan sonra bundan sonra en üstteki en koyu rengi, bir referans fotoğraftaki rengi girmeye başladım. Burada dediğim gibi en önemli olan şey sizin yani kağıdınızdaki renklerin birbirine karışmamasına dikkat etmeniz beton dry'da. Diyelim ki benim alttaki o açık yeşille yaptığım yer ıslak olsaydı üstündeki yeşil koyu renkle girdiğim anda ikisi birbirine karıştıracağı için hiç güzel olmayacaktı. Bu şekilde çalışmamı tamamlarken size burada aslında bir tane ufak bir
teknik daha gösterdim. Aslında ufak dedim ama benim en çok kullandığım tekniklerden birisi boya çekme yöntemi. Boya çekme yöntemi için de şimdi görüyorsunuz, durdurdum. Fırçamı ilk önce temizledim. Fırçamı temizledikten sonra, yani ilk önce temiz suya batırdım, sonra da peçeteyle temizledim. Fırçam tamamen temiz. Temizken ıslak zeminden, kuru zeminden asla olmuyor bu. Islak zeminden tutup çektiğim an fırçamı, gördüğünüz gibi boyayı kaldırıyorum bir parça. Şimdi bu ne işe yarıyor? İşte orada biraz böyle sanki yaprak üzerine ışık değmiş gibi yapmaya çalıştım ben, ama aslında size göstermek için yapıyorum bunu. Bu hayatınızı kurtaran bir teknik olacak. Bununla kağıdınızı da temizleyeceksiniz. Çoğu zaman bunun için kullanılıyor ama ben bu tekniği çok kullanıyorum. Çok sık. Yani her şeyin içine yapıştırıyorum bu tekniği. O yüzden size böyle yavaş yavaş biraz daha detaylı göstermek istedim. Çünkü bir videoda yorumlarda şey demiştiniz, işte fırçanın hareketini tam olarak görmek istiyoruz. O biraz daha önemli oluyor bizim için diye. Fırçamı gördüğünüz gibi temizledim. Sonra ben havlu kullanıyorum peçete yerine, daha az israf olsun diye. Daha sonra fırçamı iyicene bastırıp çektiğim zaman gördüğünüz gibi boya bir tık kağıdın üstünden kalkıyor. Yani bu tekniği çok fazla yerde kullanıyorsunuz. Emin olun. Yani çok. Sadece şuna dikkat edin. Gerçekten fırçanız temiz olsun. Fırçanızı temizledikten sonra da biraz peçeteyle üstündeki suyu alın. Çünkü o ucundaki biriken su, eğer siz almazsanız gidiyor kağıda yapışıyor. Zaten zemin ıslak. Yine dağılıyor. Yine işler karışıyor. Burada yani fırça kağıt dengesini iyi kurabilmeniz lazım. Eğer onu iyi kurarsanız, yani eminim bu tekniği çok fazla kullanacaksınız. Boya çekme yöntemi bence çok kullanışlı bir teknik. Gerektiği zaman da kağıdınızla, dediğim gibi, kötü şeyleri de temizleyebiliyorsunuz. Şimdi tuz çekme yöntemini göstermek için yapmıştım arkadaşlar aslında bu çalışmayı sizlere. Maalesef ki çok fazla belli olmadı. Yine de buradan göstereyim size. Şimdi ben burada karlı bir hava yapacaktım aslında da pek olmadı. Zeminim ıslak. Zemin ıslakken tuz dökersiniz zemine, yani ıslak bir zeminde, boyalı bir zeminde tuz dökerseniz böyle karlı bir görüntü oluyor. Nasıl? İşte şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi daha demin de sepelemişim. Tekrar gösterebilmek için ayrı bir kağıdı daha yaptım. Yalnız kağıdınızın çok ıslak olması lazım bu teknikte. Onu biraz tutturmak zor. Şimdi niye bu kadar çok ıslattın derseniz, aslında bu kadar da çok ıslatılmaması lazım ama kamerada tam tuz tekniği belli olmuyor. Biraz zorlandım. Onun için böyle alacalı bozacalı bir şeyler yapıp daha belli olur diye size gösterdim. Tuz dökünce neler yaşandığını kağıtta. Tuz döktüğün zaman kağıt da böyle durayım. Böyle işte biraz böyle karlı hava, biraz böyle patlayan beyaz baloncuklar gibi şeyler olabiliyor. Yani doku seviyorsanız çok güzel bir doku yaşanıyor. Şimdi burada ben kurutma makinesi tutuyorum. Daha hızlı kurusun da size sonucu gösterebileyim diye. Kurutma makinesini biz ne için kullanıyoruz? Onu da söyleyeceğim teknik haricinde. Benim bir tane kurutma makinem var. Size de tavsiyem. 70 liralık, 100 liralık bir şey, en ucuz. Yani normal saçınızı kuruttuğunuz bir şey kullanmayın. Çünkü benimki gördüğünüz üzere biraz da akrilik powering yaparken böyle çok kirlendi. Kurutma makinesi çok elzem olabiliyor. Çünkü dediğim gibi beton dry'da da gördünüz. Kat kat çalışma yapmanız gerekiyor sulu boyada. Bazen de pamuk kağıt kullandıysanız örneğin çok beklemeniz gerekiyor. Veyahut da gerçekten kurudu mu kurumadı mı anlayamıyorsunuz. Yani biraz sıkıntı yaşanabiliyor. Bu kurutma makineleri biraz böyle el çabukluğu, hem içiniz böyle daha rahat eder, hem de siz böylelikle daha kolay bir şekilde kağıdı kurutursunuz diye bir tane edinebilirsiniz. Ama şu an hani çok yeni başladıysanız çok da elzem değil. Zaman zaman ama ihtiyaç duyacaksınız. O zaman da kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Belki dikkatli kullanın ama sonra boya sıçramasın üstte. Ben daha sonra şu üstteki zemin, bari ona devam edeyim. Üstteki zemin aslında kururken çok hafif, gerçekten dokusu oldu aslında ama bunu sadece ben görebiliyorum. Siz göremiyorsunuz. Yani gerçekten gözükmüyor. Çok üzgünüm. Yani çok güzel böyle hafif bir, gören var mı? Kimseye de soramıyorum ki. Ama gerçekten güzel oldu ama pamuk kağıt bu. Biraz da hot press bir kağıt olduğu için herhalde orada bir yanlış yaptım. Bu hot press bir kağıtmış. Böyle kağıt artıklarının arasından almıştım da arkadaşlar, kusura bakmayın. Bence ondan olduğumu. O yüzden bence tam belli etmiyor rengini ama
Çok tatlı bir çalışma oldu. Şurada da aslında şey göstermek istedim size. Şurada kuru fırça tekniği var mı? Onu sonra göstereceğim detaylı olarak. Burada da işte kırmızı ev kuruduktan sonra üzerinden ince çizgilerle geçtim. İşte Wetondura'yı göstermek istemiştim de o kadar küçük bir şeyden Wetondura'yı anlatacağımı düşünmedim. O yüzden tekrardan ek olarak bunu yaptım. Bunu da çok sevdim aslında. İlk böyle yapıp bitirdiğimde ya acaba falan demiştim de sonra geri dönüp masada baktığımda çok beğendim. Size de oluyor mu öyle bilmiyorum yani. İlk önce hiç böyle ya acaba bu oldu mu falan, sulu boyanın genel hissiyatı bu. Ya bu acaba oldu mu falan derken bir anda masaya geri dönüp evet olmuş falan diyorsunuz. Bugün size anlatacağım teknikler bu kadardı arkadaşlar. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Unuttuysam da lütfen bana yorumlarda hatırlatın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni izlemeye devam edin. Görüşürüz.